Selam futbol severler. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle Türk takımlarımızın Avrupa kupalarında oynadığı maçları kısa kısa değerlendirip videomuzu bitireceğiz. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim ve videomuza geçelim. Evet, bu hafta Salı ve Perşembe günleri Türk takımlarımız Avrupa Kupası playoff maçlarını oynadılar. Galatasaray Salı günü deplasmanda İsviçre takımı Young Boys'la İsviçre'de karşılaştı. Şampiyonlar Ligi playoff maçı için karşılaşmıştı ve maçı Young Boys takımı 3-2 kazandı. Perşembe günü Beşiktaş ise yine İsviçre takımı olan Lugano ile İsviçre'de Avrupa Ligi mücadelesi playoff maçında karşılaşmıştı ve 3-3 bitmişti. Trabzonspor ise arkadaşlar, onlar da yine deplasmanda İsviçre takımı ST Gallen ile karşılaşmışlar ve 0-0 bitmişti. Başakşehir ise İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile yine deplasmanda karşılaşmış ve 0-0 beraberlikle bitmişti. 4 temsilcimizin ortak bir özelliği var. Bu 4 temsilcimizin ortak özelliği de hepsi de ilk maçını deplasmanda oynuyor olması. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor İsviçre takımlarıyla İsviçre'de karşılaşırken Trabzonspor ise Başakşehir ise İrlanda temsilcisiyle İrlanda'da karşılaştı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Kupası'na düştüğü için eleme maçı yapmadı. Direkt Avrupa Kupalarına katılmış oldu. Eğer Fenerbahçe Lille elemiş olsaydı onlarla Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçı oynayacaklardı. Elendikleri var, Avrupa Kupası'na düştükleri için de direkt arkadaşlar gitme hakkını kazandığı için playoff maçı oynamak zorunda kalmadı. Galatasaray 3-2 yenildi. İlk yarıda gerçekten vasat bir oyun ortaya süren Galatasaray takımı rakibi Young Boys'a karşı ezildi. Ve Young Boys'un maç içerisinde 2 tane net pozisyon kaçırması da belki 2-0 devreye giren Galatasaray, 2-0 geride devreye giren Galatasaray belki de 4-0 geride devreye girebilir. Belki de bu 4-0'lık geride girmesi belki de maçı çeviremeyeceği anlamına gelirdi. 2-0'dan sonra Galatasaray Batshuayi'nin 2 tane golüyle 2-2'ye getirdi. Batshuayi'nin oyuna girmesiyle biraz daha Galatasaray'da bir hareketlilik oldu ve maç 2-0'dan 2-2'ye geldi. Belki de hatalı bir penaltıyla Galatasaray 3-2 yenildi. Ya, penaltı biraz tartışılır. Verdi, niye verdin de diyemeyiz. Vermese niye vermedi de diyemeyiz. Çünkü sekip eline çarptığı için vermeseydi niye vermedin de penaltı diyemezdik. Tabii ki Fenerbahçeliler ve bazı Beşiktaşlılar veya Trabzonlular ya vermese hakem Galatasaray'ı tuttu, bir berabere kalmasını sağladı diyeceklerdi. Eminim, buna da eminim. Galatasaray'ın yenilmesine üzüldüm mü? Üzülmedim ama yenseydi sevinirdim. Çünkü Avrupa kupalarında alacağımız bu tür galibiyetler ülke puanlarına da katkı sağlayacak ve belki ülke puanında aldığımız bu puanlar belki de ülke basamak sıralamasında bizim daha yukarılara çıkmamızı sağlayacak. Daha fazla takımımızın belki de Avrupa kupalarında oynamasını sağlayacak. Belki de liderimizin direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini, lider olarak ligi bitiren şampiyon olan takımımızın direkt Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini sağlayacaktı. Ama biz bugün ligi lider bitirip şampiyon olan Galatasaray bile Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçı oynuyor. Belki de alınacak puanlar, belki de ülke puanına getirilecek puanlar, belki de ülke sıralamasında atlayacağımız, yukarılara çıkacağımız sıralamada belki de şampiyon olan takımımız playoff oynamadan direkt gidecek. Bir sonraki maçlar, kendi evimizde oynayacağımız maçlar, kendi seyircimiz önünde, kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda ben Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'in çok da kötü skorlar almadığını, yani tamam Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon berabere kaldı. Yenebilir miydi? Yenebilirdi. Galatasaray 3-2 yenildi ama yenebilir miydi? Yenebilirdi ama çok da içimizi karartacağımız skorlar değil. Çok da böyle bittik, öldük, bittik, tamam biz bunu çeviremeyiz, bittik, biz elendik diyeceğimiz skorlarda değil. Yine Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yine bir ortak yanı vardı. İsviçre'de deplasmanda oynamamızın yanında 3 takımımız da suni çimde oynadılar. Biz ülke olarak suni çime alışık değiliz. Bizim çimlerimiz organik çimler, yapay suni çimler olmadığı için bu suni çim bizim için bir dezavantaj oldu. Tabii bunlar bahane olarak gösterilemez ama alışmadığımız bir yerde oynamamız da bizim için bir dezavantaj oldu. Belki de Galatasaray'ın yenilmesi, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un da berabere kalmasında önemli etkenlerden biri de sahanın suni çim, yapay çim, organik çim olmamasını sayabiliriz arkadaşlar. Tabii bunlar bize bahane olarak gösterilemez. Taraftarlarımız yine
İsviçre'de olsun, İrlanda'da olsun bizi desteklediler ama kendi evimizde oynayacağımız maçlarda deplasmandaki seyircimizden daha fazla seyirci olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Daha fazla seyirciye sahip olacağımızı, taraftarlarımızın bizi maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar çok ciddi ve güzel bir şekilde karşılayıp takımın galip gelmesine elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Şimdiden zaten taraftarlarımız Beşiktaş'ın olsun, Galatasaray'ın olsun, Trabzonspor'un olsun, Başakşehir'in olsun sosyal medya üzerinden takımının yanında olduklarını, eleyebileceklerine inandıklarını gösteriyorlar. Bu da takıma moral, motivasyon veriyor arkadaşlar. Beşiktaş'ın en büyük eksiklerinden ve Galatasaray'ın en büyük eksiklerinden biri gol buldukları gibi gol de yiyebiliyor olmaları. Biz gol attığımız gibi gol de yiyebiliyoruz arkadaşlar. Bizim ileri hattımız çok iyi olmasına rağmen defans hattı hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın iyi değil. Hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın defans hattını toparlayacak oyuncular bulması gerekiyor. Galatasaray'da Victor Nelson ve Abdülkerim Bardakçı eski performansına göre düşüş yaşayan futbolcular. Tabii ki Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelson Galatasaray'da geçen seneki oynadığı, o güzel oynadığı oyun zamanlarındaki gibi oynayabilse, Galatasaray'ın defans hattı da aslında güzel ama futbolcularında düşüşler var. Yine Kerem Aktürkoğlu'nun da kaptanlık elinden alınıyor. Belki de Kerem Aktürkoğlu bir sonraki maçta oynatılacak olursa bile sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum. Takımlarımız dinlenmiş bir şekilde bir sonraki playoff'taki rövanş maçlarına çıkacaklar. Çünkü 3. hafta Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ve Başakşehir 3. hafta maçlarını oynayamayacaklar. Bay geçmiş olacaklar. Maçları ertelenmiş olacak. Ve bu süreçte hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Trabzonspor hem de Başakşehir dinlenmiş olacak. Daha dinç bir şekilde, yorgun argın olmadan daha dinç, daha dinlenmiş bir şekilde maça çıkacaklardır. Bu süreçte taraftarlarına takıma vereceği desteklerle moralde depolayan takımlarımız inşallah eleyecekler. Fenerbahçe ile birlikte 5'te 5 bir şekilde yolumuza devam edersek bizim için çok iyi olur. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor ve Başakşehir olmak üzere 5 takımımızla biz yola devam etmek istiyoruz inşallah. Vah edeceğimiz skorlar elde etmedik. Yani çok büyük, çok ciddi skorlar elde etmedik. Galatasaray çok kötü oynadığı bir maçtan en azından tek skorla yenildi. Beşiktaş kötü oynayıp, iyi oynayıp ne aldığı belli olmayan bir oyun ortaya sererken 3 öne geçmesine rağmen 3-3 geriye düştü. Ve bu 3-3 geriye maç 4-3'e gidebilirdi arkadaşlar. 4-3 de yenilebilirdi. Ama 3-3 beraberlikle kurtarmış olduk. Trabzonspor'a Başakşehir'de gol yememesine rağmen gol de atamadılar. 0-0'lık beraberliklerle bitti. Trabzonspor maçında sağanak yağışın olması, sahanın ıslak zeminde oynanması, topun hareketinin zor olması da Başakşehir'i etkileyen önemli faktörlerden, yani Başakşehir'in maçının 0-0 bitmesini sağlayan belki de önemli faktörlerden biri. İrlanda temsilcisi St. Patrick's bu kadar çok yağmura, bu kadar çok yoğun ıslak zemine alışık olabilir. Trabzon da belki alışıktır ama St. Patrick's kadar da alışık. İrlanda takımı kadar da alışık değil. Takımlarımıza cani gönülden başarılar diliyorum. Bir Beşiktaş olarak hem Beşiktaş'a hem Galatasaray'a hem Trabzonspor'a hem de Başakşehir'e cani gönülden başarılar diliyorum. Takımlarımız Beşiktaş hariç yenilirse üzülürüm diyemeyeceğim. Yenilirse üzülürüm diyemeyeceğim. Üzülmem ama yenerlerse sevinirim. Çünkü ülke puanına katkı sağlayacaklar. Dediğim gibi belki de alacağımız ülke puanının, bu maçlarda alacağımız ülke puanına katkı belki de basamak olarak ülkeler sıralamasında Türkiye'nin yukarı çıkmasını sağlayacak. Bu da bizim için iyidir. Bu da bizim için katkı olacak diyorum. Yani Galatasaraylılarda şöyle bir yorum duydum. Gerçekten katılıyorum. Gol yemeyeceğimiz kadro çıkartırsak illaki biz onlara gol atarız diyorlar. Haklılar. Çünkü Galatasaray attığı gibi yiyebilen de takım. Aynısını Beşiktaş için de söyleyelim. Çünkü Beşiktaş da aynı durumda. Beşiktaş ve Galatasaray gol yemeyeceği kadrolar çıkarırlarsa, gol yemeyelim, atarız taktiğiyle maça çıkarsa kazanacaklarına inanıyorum. Cani gönülden inanıyorum. İnşallah bir hafta sonra haftaya salı ve perşembe günleri maçlarımız oynanacak. Galatasaray'ın maçını TRT 1'den canlı izlemiştik. Başakşehir'in maçını da ve Trabzonspor'un maçını da izledik. Başakşehir'in maçını TRT Spor'dan, Trabzonspor'un maçını ise A Spor'dan izlemiştik. Beşiktaş'ın maçı ise ücretli kanal S-Sports'ta verilmişti. İnşallah Beşiktaş'ın rövanş maçı da bu sefer ücretsiz kanalda yayınlanır diyelim. Videomuzu bitirelim. Sizler Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon ve Başakşehir maçlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzon gruplara kalabilir mi? Playoff maçlarına geçebilir mi? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim.
Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.